Günümüzde ölüme en sık neden olan kanserler arasında dördüncü sırada yer alan pankreas kanserinin 2030 yılı itibariyle cinsiyet ayrımı olmaksızın ikinci sıraya yükseleceği öngörülüyor. Pankreas kanserinin en ölümcül kanserlerden biri olmasının başlıca nedeni kanserin ileri evrelere kadar çok fazla belirti vermeden sinsice ilerlemesidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar ışığında pankreas kanserini daha erken aşamalarda yakalamaya dair çok ciddi yol kat edilmiş olması ise yürekleri ferahlatıyor. Bu başarı gelişen yeni tanı metotlarından ziyade toplumda özellikle kanser riski yüksek bireylerin saptanarak daha detaylı olarak taranmasıyla mümkün olduğu için pankreas kanseri hakkındaki toplumsal ve bireysel farkındalığı artırmak kritik öneme sahiptir. Bu nedenle pankreas kanseri açısından erken tanı şansı olan iki önemli risk grubunu özellikle mercek altına almak gerekiyor. Bunlar 50 yaşın üzerinde olup son 6 ay içerisinde yeni diyabet tanısı almış ve tedavi uygulanmadan kilo veren hastalarla pankreasında kistik lezyon bulunan hastalardır. Bilinç ve bilgi seviyesindeki artış erken tanı şansını da beraberinde getirdiği için hastalıktan kalıcı olarak kurtulma fırsatı da oluşturuyor. Toplumsal ve bireysel farkındalığı artırmak amacıyla pankreas kanseri hakkında yanlış inanışlara da mutlaka değinmek gerekiyor. Zira toplumda doğru sanılan hatalı bilgiler nedeniyle hem erken tanı oranı azalıyor hem geciken olgularda hastalığın tedavisi daha da güçleşiyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mert Erkan, pankreas kanseri hakkında toplumda doğru sanılan 11 yanlışı anlatarak şu önemli uyarılarda bulundu. Her pankreas kanserinde sarılık oluşur. Yanlış, doğrusu. Pankreas kanserlerinin yaklaşık 2/3'ü organın baş kısmından kaynaklanıyor. Pankreas kanseri, pankreas başı içinden geçen safra kanarıyla birleşerek 12 parmak bağırsağına açılıyor. Dolayısıyla baş bölgesinde yerleşmiş pankreas kanseri safra yolunu tıkadıklarında hastalarda sarılık oluşuyor. Hal böyle olsa da pankreas gövde ve kuyruk yerleşimli tümörleri olan yaklaşık 1/3 olguda safra kanalı tıkanmadığı için sarılık gelişmiyor. Her pankreas kanseri ağrı yapar. Yanlış. Doğrusu. Pankreas kanserinin sık karşılaşılan semptomlarından biri sırta vuran karın ağrısı oluyor. Hastalar bu ağrıyı sıklıkla kuşak tarzında olarak tanımlıyor. Bu nedenle pankreas kaynaklı ağrılar çoğunlukla ve yanlış olarak böbrek taşı ya da bel ağrısı olarak da yorumlanabiliyorlar. Öte yandan pankreas kanserli hastaların neredeyse yarısında ilk tanı anında ağrı şikayeti bulunmuyor. Her pankreas tümörü pankreas kanseridir. Yanlış. Doğrusu, pankreas hem iç hormon hem dış sindirim enzimleri salgı özelliği olan bir organdır. Sayı olarak en çok bulunan ve dış salgıları üreten asiner hücreler organın büyük bölümünü oluştursalar da pankreas kanserlerinin sadece %1'ine neden olurlar ve genel olarak klasik pankreas kanserinden daha iyi seyirlidirler. İnsülin gibi hormonları üreten nöroendokrin hücrelerde oluşan tümörlerin büyük bölümü de klasik pankreas kanserine kıyasla çok daha iyi huylu bir seyir izler. En tehlikeli olarak bilinen klasik pankreas kanseri ise tüm olguların %90'ında görülse de köken aldıkları dutkal hücreler pankreasın dış salgı sistemini döşeyen sınırlı sayıdaki kanal hücreleridir. Dolayısıyla her pankreas kanseri ölümcül olmadığı gibi nöroendokrin tümörler gibi lezyonların bir kısmı da kanser değildir. Pankreas kanserinden kurtulmak mümkün değildir. Yanlış, doğrusu. Günümüzde özellikle risk gruplarında artan farkındalık, gelişen cerrahi teknikler, etkinliği artan kemoterapi ve radyoterapi sayesinde pankreas kanserinde de büyük başarılar kazanılıyor. Eskiden hayal dahi edilmese de son yayınlarda ameliyat olabilen ve etkili bir kemoterapi alabilen hastalarda 5 yıllık sağ kalım oranı %40'ı aşabiliyor. Bıçak değdiğinde pankreas kanseri yayılır. Yanlış, doğrusu. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mert Erkan,
Pankreas kanserinden kalıcı olarak kurtulmanın tek yolu etkin cerrahi terapi ve kemoradyoterapinin bir arada kullanılmasıdır diyerek şöyle devam ediyor. Ameliyat olamayan hastalarda da etkin kemoradyoterapi protokolleriyle göreceli, uzun ve kaliteli bir zaman kazanılabilse de tam iyileşme maalesef mümkün olmuyor. Dolayısıyla tam iyileşme şansını yakalamak için doğru hastada ameliyat mutlaka gerekli oluyor. Cerrahi tedavi tek etkili tedavidir. Yanlış, doğrusu. Pankreas kanserinden kalıcı olarak kurtulmanın tek yolu etkin bir cerrahi terapi ve kemoradyoterapinin bir arada kullanılmasıdır. Başka bir deyişle etkili bir kemoradyoterapi uygulanamayan hastalarda cerrahi tedavi tek başına klinik fayda sağlasa da hastayı tümüyle iyileştirmeye yetersiz kalıyor. Profesör Doktor Mert Erkan, son yıllarda pankreas kanserinde yaşanan en önemli başarı belki de ilk tanı anında ameliyat şansı olmayan hastaların bir kısmının uygulanan etkili kemoradyoterapi protokolleriyle tümörünün küçültülerek tekrar cerrahi uygulanabilir bir hale gelmesidir diye konuşuyor. Pankreas kanserinin cerrahisiz tedavisi mümkündür. Yanlış, doğrusu. Her hastalıkta olduğu gibi pankreas kanserinde de klasik metotlara alternatif tedavi yöntemleri geliştirilmeye çalışılıyor. Bunların bir kısmı genel durumu ve mevcut yandaş hastalıkları nedeniyle cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalar için tasarlanıyor. Bu yeni metotların etkinlikleri ve yan etkileri yürütülen bilimsel çalışmalar aracılığıyla ölçülüyor. Bu nedenle bilimsel verilerle ispatlanmış tedavi sonuçları bulunmayan metotlara itibar etmemek gerekiyor. Pankreas kanserini erken evrede yakalamak mümkün değildir. Yanlış, doğrusu. Risk gruplarının belirlenmesi, artan farkındalık ve gelişen tanı metotları sayesinde özellikle kistik lezyonlar zemininde oluşan pankreas tümörlerini henüz kanser gelişmemiş bir aşamada saptamak dahi mümkün olabiliyor. Kanser öncüsü aşamada yakalanan bu lezyonların cerrahi olarak çıkartılmaları, pankreas kanserini henüz oluşmadan ortadan kaldırabildiği için bu aşamada tedavi edilen hastalara ameliyat sonrası kemoterapi dahi gerekmeyebiliyor. Pankreas olmadan yaşanamaz. Yanlış, doğrusu. Bazı hastalarda etkili bir cerrahi tedavi yapılabilmesi için pankreasın tümünün alınması gerekiyor. Pankreas hem iç hem dış salgı özelliği olan bir organ olduğu için ameliyat sonrasında hastaların kalıcı olarak insülin kullanmaları gerekiyor. Benzer şekilde özellikle yağ sindirimi için gerekli olan enzim üretimi de böyle bir ameliyatta ortadan kalkacağı için sindirim enzimi takviyesinin ömür boyu alınması önem taşıyor. Düzenli insülin kullanan ve enzim takviyesi alan hastalar pankreasları olmasa da normal bir hayat kalitesiyle yaşayabiliyor. Pankreas kanserli hastalar şeker tüketmeden kaçınmalıdır. Yanlış, doğrusu. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mert Erkan, kanserli hücrelerin şekerden beslendiğine ve bu nedenle hastanın tüketeceği şekerli gıdaların tümörü büyüteceğine yönelik inanışın doğruyu yansıtmadığına dikkat çekerek, açlıkta bile kan şekeri değerinin normali genel olarak 70 ila 100 mg/dl olarak tanımlanmıştır. Yani hasta hiç şeker tüketmese dahi kan şekeri 70 mg/dl'nin altına inmez diyor. Pankreas kanserli hastaların yağ tüketmeleri sakıncalıdır. Yanlış, doğrusu. Profesör Doktor Mert Erkan, yağın sindiriminde pankreasın merkezi bir rolü olması nedeniyle pankreas hastalarında yağsız diyet önerilerek organı dinlendirmeye ve korumaya çalışmanın son derece yanlış bir düşünce olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Öte yandan protein ve karbonhidratlar ile karşılaştırıldığında yağlar birim başına diğer ikisinden 2 kat daha yüksek miktarda enerji veriyorlar. Pankreas kanserli hastalarda ölüme giden yol, hastanın aşırı kilo ve kas dokusunu kaybettiği kaşeksiden geçiyor. Pankreasta oluşan fonksiyon kaybı, yapılan ameliyatlar sonucu azalan emilim fonksiyonu ve uygulanan kemoradyoterapinin neden olduğu ishal göz önüne alınırsa,
Hastaların yeterli kalori almaları zaten zorlaşmışken karbonhidratsız ve yağsız diyet önermek hem kaşeksiyi daha da artırıyor hem de insanların beslenme gibi son derece önemli bir hayat zevkini azaltıyor. Doğru olan hastaların gereken insülin dozunu ayarlayarak yeterli karbonhidrat alımını teşvik etmek, enzim takviyesi yaparak yağ sindirimini kolaylaştırarak sağlıklı ve normal bir diyet tüketmelerini sağlamaktır.